Haydi bakalım 12 saatlik bu videoyu nasıl editleyeceğim göreceğiz. Developer olmak zormuş. İlk önce kodlamayı öğreneceksin. Toolbox'tan yapamazsın çünkü kendi oyunumun olmasını istiyorum ve gerçekten developer olmak istiyorsan Toolbox'ı kullanmak sadece birkaç istisna haricinde, mesela fener yapmak istemiyorsan ya da gerçekten hazırda olan şeyler varsa onları kullanabilirsin ama yine de kod öğrenmek eğer kendi oyunu yapmak istiyorsan zorunlu. Çünkü developer olmak için aşırı gerekliymiş. Yani sonuçta oyun senin olmuyor. Toolbox'tan yapan kişileri görüyorum. Elemanlar hile bulunduğu zaman kendi oyunlarına popüler olduktan sonra ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani ben de aslında çok da şey yapmayacağım ama bu videoda kendi oyunumu yapmaya çalıştım. Bir hafta süreç verdim kendime ve zaten sanırım 5 gün toplam 12 saat boyunca Roblox Studio'da takıldım. Bir taraftan güzel bir deneyimdi, bir taraftan kötü bir deneyimdi. Bazı yerlerde çok sinirim bozuldu. İstediğim şeyler olmadığı için, bazı yerlerde de olduğu için gerçekten sevindiğim anlar da oldu. O zaman gelin nasıl bir macera yaşadığımı sizlere de anlatayım. Önce oyunun temel yapı taşlarını öğrenmeye çalıştım. Oyunu önceden biliyordum ama önceden yaptığım oyunlar, ki önceden yaptığım oyunlar da var, Box'tan yapımı olduğu için aslında oyunu ben yapmamıştım. Yani hep etraftan bulduğum parçalarla yapmıştım ama şu anda direkt kodlara girdim. Ama bu maceranda gerçekten kendi başıma kodlamayı öğrenmem gerektiğini fark ettim ve ilk kodlamamı yaptım. Kodlamayı yapmadan önce bir stüdyonun benim koyduğum bloğun nerede olduğunu bilmediğini öğrendim. Yani aslında çok basit bir şey ama ben bildiğini zannettim. Hani çok basit bir şey olduğu için ama bilmiyormuş. Onun yerini verdikten sonra dokunma fonksiyonunu ekledim. Dokunduğunda bloğun görünmez olmasını sağladım ve görünmez olma belli şeyler, mesela çarpışmasını da önleyebilirsin. Çarpışmasını eğer önlersen içinden geçebilirsin ve görünmez de yaparsan geçilebilir bir blok olur. O mantıktan yola çıktım ve dokunma fonksiyonu gerçekleştiği zaman görünmez ol ve çarpışmayı da false yap dedim, yani yanlış yap dedim ve başarılı deneyim gerçekleşti. Bu önemli bir adımdı çünkü sonraki kısımlarda, videonun ileriki kısımlarında gerçekten kullanacağım bir şey olacak. Temel yapı taşlarından biri olacak ki bunu aslında öğrenmemiştim, videodan direkt kopyala yapıştır yaparak yaptım. Ama mantığını öğrenmek için gerçekten gerekli bir şey. Çünkü bir şeyi bilmeden ya da bakmadan yapamazsın. Kendi kafanla uyduramazsın. O yüzden baka baka yapmaya alıştım ve ileriki zamanlarda direkt otomatik yazmaya başladım. Yani çünkü alıştığın için bir tane fonksiyon var. Dokunduğun zaman bunu aktive ediyor. Yani dokunduğun zaman farklı eylemleri aktive edebildiğin için gerçekten de çok yönlü bir dokunma fonksiyonu. O yüzden hoşuma gitti ve çok basit olduğu için de gerçekten aşırı kullanışlı. Buna alışmak için yine fonksiyonlarını denedim. Mesela x ile y'yi topladığın zaman 10 yapıyor. Sonra mesela toplam eşittir x ile y'nin toplamı yapıştır, printle yazdır. Öyle küçük küçük denemeler yaptım ki bunlar gerekiyor. Eğer stüdyoya hiç başlamadıysanız çok sağlam bir adam var. Adamdan öğrendim. Kendisine gerçekten teşekkür ederim. Kanalı da çok sağlam bir kanal. Brawl Blogs'u sanırım. Çok emin olamıyorum yani. Çünkü şu andaki ses kaydını Roblox Studio'daki ekran kaydını aldıktan sonraki 2 hafta sonra çekiyorum. Çünkü hiçbir zamanım yoktu ve nereden başlayacağımı da hiç bilemiyordum. 12 saati görünce zaten bir kalp krizi geçirmedim, olmadı. Az kalsın geçirecektim. Sonra parkur yapmaya karar verdim ve etrafını bir bariyerle çevreleyen tarzda bir bariyer inşa etmeye çalıştım ve çok basitti, o yüzden direkt oldu ama gerçekten gelecekte zorlanacağımı düşünmüyordum. Çok basit yaptım çünkü, ki bu basitlikte bir şey istemiyordum. Daha detaylı olmasını istiyordum. O yüzden bayağı bir uğraştırdı açıkçası ama sonraki bölümlerde, yine tekrar videonun ileriki bölümlerinde bu da temel yapı taşlarını oluşturan bir şey olacak. Şimdi fark ediyorum hatta. Çünkü buradan doğacaksınız. Ve yalan yok, bu da delirten kısımlardan biri oldu. Çünkü şu anda hala bilmiyorum. Belli bir fonksiyon var ki hala anlamadım yani. Anlamaya çalıştım 12 saat boyunca ama değişik tarzda bir şeydi. Hepsinin içindeki bir eşit olduğu zaman tüm parçalara, mesela şu anda ekranda gördüğünüz gibi, ya anlamadım dediğim gibi. HD'yi bile orada koymamız gerekiyor. O apayrı bir şeydi yani. Hani büyük ihtimalle tamamen çözemediğim için ama bu kısmı çözemedim dediğim gibi. Ve ne kadar da bitirmemiş olsam da bariyeri ve bölümleri, direkt o benim bölgesini, teritorisini yapmaya başladım. Çünkü ben gerçekten bölge yapmayı çok seviyorum. Hoşlanıyorum. Modelleme yapmayı özellikle. Kodlamada çok da iyi olmadığım için, ki olmazlardan olmaz tabii ki de kill brick öldürme bloğunu da ekledim. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Sanırım sabitlemediğim için blok bir anda yok oldu ve ben de anlamadım ama sorunu hızlı bir şekilde çözdüm ve tüm oyundaki ana parçalardan biri haline dönüştü. Şimdi ise sıra aslında hiç gerekmeyen ama eklemek istediğim ilk karakterimize geldi. Love Ahmet adında bir karakter oluşturdum. Karakterin aslında hiçbir işlevi yok. Zaten siz ne yapmanız gerektiğini bilseniz de küçük bir konuşma baloncu ekledim ki bunu da yine öğrenmek için yaptım, ki yalan yok. Modellemek ve sohbet balonu demek gerçekten eğlenceli ama özellikle modellemek. Çünkü gerçekten aşırı basit ama arkasında gizli bir lore var. Bunu da oyunun sonuna gidenler keşfedebilecek. Ama tabii ki bu videonun ileriki kısımlarında söyleyebileceğim bir şey. Yani dediğim gibi çok da işlevi yok ama gerçekten tatlı bir karakter olduğunu düşünüyorum. Sonradan düşündüm lore eklemeyi, ki gerçekten lore da sağlam oldu. Yani basit yazılan herhangi bir karakterden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise gerçekten saçma ve gereksiz olan ama yine de eklemek istediğim bir bariyere geldi. Burada başta dediğim gibi dokunduğunuz zaman ya da tıkladığın zaman belirli
belirli bir bloğu hem görünmez yapan hem de çarpışmasını yanlış yapan ve bu sayede içinden geçilebilir hale sokan bir fonksiyon ekledim. Şu an ise parkur kısmına geldik. İnsanlar hani şu anda tıklayabiliyorlar ama ben insanların tıklanabilir parçanın çok yakına gelmesini istiyorum. Onun dışında zaten böyle olmasa parkurun bir anlamı kalmaz. Küçük parkur blokları ekledikten sonra ve spawn point eklemeye çalışıp başarısız olduktan sonra, ki gerçekten saçma bir şekilde de ikinci checkpoint'i aldıktan sonra sizi komple ikinci checkpoint'ten başlatıyor. Oyunu direkt girdiğinizde bile. O yüzden onu kaldırdık ve spawn point yok oyunda. Evet, ilk baştan başlamanız gerekiyor eğer komple başarısız olduysanız. Ve 2 saatlik çabamızdan sonra gerçekten oynanılabilir bir parkur oyunu yapmayı başardık. Yok keşke bugün bitseydi ama bugün bitirmedik çünkü ilk heyecanlı günüm olduğu için ard arda 5 saat kodlamaya başladım ve bugünden sonra sonraki günlerde sıkılacağımı gerçekten bilemezdim. Çünkü edit günlerini aksatmaya başladım ve o günler arasında 2 gün edit yapmaya uğraştım kendi videomu normal şekilde ve aradaki boşluklar artınca 2 gün ben de daha az Roblox Studio'da takılmaya başladım. Ama ilk 2 gün gerçekten güzeldi ve yaptıklarımın çoğu zaten bu günler içinde gerçekleşti. Fazla uğraşmamız gereken şey yokmuş gibi Teoches badge eklemeye çalıştı ve badge eklendi oyuna. Yani boş ama yani öğrenmek için gerçekten güzel adımlardı. Ondan sonra Teoches ikinci bir ada yapmamı istedi ve benim aklımda normalde öyle bir şey yoktu. Aslında daha da yukarı gidip orada oyunu bitirmekti tek bir adada ama o şekilde olmadı ve aslında daha da güzel oldu. Daha da tecrübe edindik bu sayede ve normal OB oyunlarının ne kadar kolay olduğunu bir kez daha gördüm. Çünkü bu seferki adada sadece bir tane bölüm olacaktı. Adayı modellemeye başladım. İkinci adayı da yaptık. Dedim eğer ikinci adada olacaksa üçüncü adada olması lazım. O yüzden üçüncü adayı da ekledik ve üçüncü adada zaten finito, yani direkt sona erdi. Özellikle tüm adaları daha da böyle atmosferik bir hale getirmek aşırı zordu. Mesela daha da çimen ekledim. Orada her gördüğünüz çimen ya da bölge özellikle benim tarafımdan tasarlandı. Yani her bir detayına özen gösterdim. Yani daha da atmosferik olması için dediğim gibi. Hatta daha da kaliteli olması için kaliteli atmosfer bile ekledik ki bunu zaten kendimiz yapamazdık. O yüzden Toolbox'tan aldık. Ancak bu videoyu yapmamın amacı zaten Roblox Studio'yu kendi başıma geliştirerek bir oyunu öğrenmek olduğu için Toolbox'ı sadece bu oyunun %5'i civarını kapsıyor. Ama yapay zeka kısmına gelirsek gerçekten de büyük bir kısmını kapsıyor. Yani en azından %30 ya da %35 diyebilirim. Çünkü belli bir kısımdan sonra ileriki zamanlarda gerçekten kafam almamaya başladı ve kafamın almadığı şeyleri yapmak istedim ve bu yüzden de dediğim gibi böyle bir desteğe başvurdum. Yani zorunlu bir destacı. Ve Lava Ahmet'in lore'unu düşmeden önce her bölümün sonuna Lava Ahmet'i koymaya karar verdim. Ki bu 3. adayı da kapsıyor. 3. adanın sonuna giderseniz lore'u daha fazla öğrenebilirsiniz. Çok basit oldu zaten. Eğer şu düğmeye basarsanız şu ışınlanabilirsin. Yani bunlar sadece ekstradan bir şey oldu öğrenmek için. Sonra insanlar dışarı uçup kaçmasın diye görünmez duvarları inşa ettim. Tüm adalara özel olarak olacak şekilde. Ki gerekiyordu sonuçta. Gerçekten gerekiyordu. Ve videonun ileriki kısımlarında eğer bir hackersan ve gerçekten tırmanamayacağın yerlere uçmaya çalışırsan no clip dışında no clip'i çözemedik, banlanıyorsun. Evet, bu olay sadece tavana dokunanları kapsıyor. Yani tavana dokunmadığın sürece bir sıkıntı yok. Bu sorunu çözemedik ama yorulduğum için gerçekten çözmek istemedim. Hatta oyunun sonunu bile tasarlayacakken kodlama eksikliğim yüzünden tasarlamayı başaramadım. Normalde sonunda final boss olacaktı ama dediğim gibi yapay zekadan destek alsam bile başaramadım ve gerçekten yarım kalmış bir eser ortaya çıkardım. Tamamlamayı isterdim ama şu an gerçekten Roblox Studio'da bir çalışma isteğim yok. O yüzden dediğim gibi büyük ihtimalle yarım kalacak. Ama eğer oyunumu geliştirmemi isterseniz videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Çünkü like ile abone gerçekten beni tek motive eden şeyler. Yorum da atmanız gerçekten motive eden şeyler ama like ve yorum kadar değil. O yüzden like'a basıp kanala abone olursanız gerçekten beni çok motive etmiş olursunuz. Bariyerin açılması için tıklanabilir hale gelen sonra butonu Text Label ve Surface Go'ya nasıl işe yaradığını anlamaya çalıştım. Gerçekten de güzel oldu. Bunu da koda atayabiliyorsun ve ben de koda atmayı denedim. İleriki zamanlarda 3-2-1 diye sayaç oldu ve gerçekten de aşırı güzel oldu. Kendimize gerçekten ihtiyacımız olmasa da adminlik veren kodu Toolbox'tan alıp oyunumuza yapıştırdıktan sonra oyun yapmaya devam ettik. Ki bu noktadan sonra ne kadar bizim oyunumuz orası tartışılır ama zaten sen VIP'ye gitmişsin, Toolbox'tan almışsın, yapıştırmışsın. Burayı size bırakıyorum. Yorumlara yazarsınız. Gerçekten oyunu bu noktadan sonra ben mi yapıyorum yoksa Toolbox'tan mı alıyorum? Yazarsınız. Ama dediğim gibi amaç oyunu bizim yapmamız. Ki bu da oynanışı o kadar etki etmeyeceği için kalsın dedim. Ve yalan yok, daha hızlı oyunu teşhis edebilmemiz için aşırı avantajlı oldu bizim için. Çünkü oyunu yaptığında hatalarına bakmak istiyorsun. Debug diyorlar buna. Ve debug yapamıyorsun oyun yönetici olmadığın için. Oyun yapmaya çalıştığımız ikinci günde neler oldu neler diyeceğim ama gerçekten ben bile ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü 2 hafta önce çektim dediğim gibi bu kaydı. Ama 5 saatlik edit yaptığıma göre şu anda özetini size çıkartacağım ve videoda ekranda size oynatılacağı gibi herhalde çok fazla şey yapmışımdır.
Saçma bir asansör yapma denememizden sonra, ki bu da herhalde yarım saatimi falan almış kayda göre, ikinci adayı düzeltme çalışmalarına başladım. Çünkü bir türlü olmadı. Sol ve sağ taraflarında insanlar gidip zıplayarak ulaşabiliyorlardı ki ben denedim yani bunu. Bir de Tençesi bitti denedik. Her düzeltmeye çalıştığımda ve düzelttiğimi düşündüğümde Tençesi gidip sol sağ taraflardan bir şekilde gitmenin yolunu buldu. O yüzden biraz finalde sıkışık oldu. Yani o yüzden bu şekilde oldu. Yani yapabileceğim başka bir şey yok. Bariyer koymayı düşündüm ama bariyerde çok sıkı olacağı için, böyle daraltıcı olacağı için koymak istemedim. Ve yapay zekanın güzel tarafı, hem asistanı kullandım hem de ChatGPT'yi kullandım. Asistan ise Roblox Studio'nun kendi bana verdiği asistan ama beta'da olduğu için sadece günde kısıtlı bir süreliğine kullanabiliyorsunuz. Yani developer olmak isteyen arkadaşlara buradan selamlar olsun. Yapamazsınız. Sadece ChatGPT ve asistan kullanarak, özellikle asistan kullanarak yapamazsınız. Ben bunu gördüm bu tecrübemde ve sonunda yapay zekanın desteğiyle de çok tatlış, dokununca kaybolan blok tasarımını yaptım. Aslında mantığım doğruyken tüm parçalara bunu yerleştiremediğim için, yani bu dokununca görünmez olma mantığım başarısız oldu ama aslında şu hala öğrenemediğim şeyin nasıl yapıldığı konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok. Tüm parçaları buluyor, sonra hepsine bu kodu yapıştırıyor. Yani uyguluyor. Dediğim gibi hala anlamadım. 12 saatlik Roblox Studio tecrübem bile yeterli olmadıysa neyin yeterli olacağını gerçekten şu anda kestiremiyorum. Ve bu konuda cidden şaka yapmıyorum. Hani 12 saatlik tecrübem dışında başka ne istiyor ben de anlamıyorum. Anlayamıyorum çünkü. Belki de kodlama tecrübem olmadığı içindir ama yine de anlaşılabilir olması lazım. Mesela anlayabiliyorum. Bir bloğu nasıl kodun anlayabileceği şekilde sokmayı ama gerçekten de 12 saatlik tecrübe etmiyor, onu fark ettim. 3. adayı da oluşturduktan sonra speed verici diye bir şey yaptım ama istediğim mantıkla çalışmıyordu gerçekten. Yani direkt sana speed coil'i vermiyordu. Bu yüzden envanterinde olması gerekiyordu ama envanterinde olduğu zaman zaten speed coil çalışacağı için speed coil'in ilk önce deaktif, sonra bir bloğa basınca aktif olması kodunu yazayım derken gerçekten de bilmediğim yerlere gelmişim. ChatGPT ile asistanla bunu çözmeye çalışırken sanırım 2 ya da 3 saatim heba olmuş olabilir. Çünkü düşündüğüm kadar kolay bir şey değildi ama en azından finalde gerçekten de adam gibi yaptım. En azından onu. Dediğim gibi yani aklımdaki gibi bir şey değilmiş. Ben sadece direkt bu kodu nasıl aktif edeceğini bilmediğini sonradan anladım ve bunu anlaması için gerçekten de benim yazdığımın en az 10 kat daha fazla kod yazmam gerekiyormuş satır olarak ve bu da dediğim gibi gerçekten zorladı. 2 tane yapay zekanın yardımıyla bile gerçekten çok zordu. Bir kere daha neden kendi oyununu yapman gerektiğini anlamış oldum. Kontrol sende olmuyor bu şekilde ve ikinci günde skill verici yapmaya çalışarak ama başarısız olarak günü bitirdim. Bu sefer ikinci günden 5. güne atlıyoruz çünkü 2 gün editle ve bir günde kendime bakarak geçirdim. 5. gün bir şey yaptık mı? Gerçekten bir şey yaptık. Oyuna shop ekledik ve bir şekilde 3 tane 5 ekledik. Her adaya ayrı olacak şekilde. Birinci adada hoş geldin. İkinci adada, ikinci ada, üçüncü ada, üçüncü ada başarımlarını alabilirsiniz. Çünkü 3'ten ya da 5'ten sonra Robux vermem gerekiyormuş. Ki bende de Robux olmadığı için alamadık yani o şekilde. Ama bu bizi caydırmadı çünkü shop ekleyebildik ve shop'tan Game Pass ekledik. Game Pass'i alınca Robux geliyor mu bize bilmiyorum ama belki birileri deneyebilir ve gerçekten işe yararsa bu Robux'ta tabii ki de videolarda kullanacağım. Ya bu da dediğim gibi Game Pass aslında çok boş bir şey ve kimsenin almayacağını bilmemize rağmen sadece denemek için ekledik ve ekleyebildik. Önemli olan kısım da o. Oyunun 3. adasında ihtiyacınız olacağı için F tuşuna flashlight ekledim ki bunu da Toolbox'tan ekledim çünkü bilmiyordum nasıl yapacağımı. Lav Ahmet'e bir sürü diyalog ekledikten sonra lore'unu genişletmeye çabalamak için 3. adaya bir tane Lav Ahmet koydum. Yani bulursanız lore'u keşfedebilirsiniz. Sonuçta oyuna girip görenler zaten görecekler. Zamanımın büyük bir kısmı 5. günde gizli yeraltı sığınağı oluşturmakla geçtiği için eğlenceliydi aslında, yalan yok. Ama uğraştırdı mı? Uğraştırdı. Değdi mi? Tam değmedi çünkü tam istediğim şeye ulaşamadım. Hani bölgeyi oluşturdum ama koddan dolayı dediğim gibi ChatGPT ve asistanın yardımına rağmen yine de olmadı. Dur yo sen şaka mı yapıyorsun? Lan 6. güne ne ara geçtik? Ve bugün de gerçekten bu kadar şey yaptım ama başarısız bir denemeyle geçmiş. Lav Ahmet'in normalde size belli bir kısımdan sonra diyalogda kılıç vermesi gerekiyordu ama kılıç verecek dediğim gibi kodu yazamadım. Aslında ben bile yazamadım. Değil, sistem ve ChatGPT yapmaya çalıştım ama yine de olmadı. Belki ileriki zamanlarda çözerim. Gerçekten çok isterseniz ve videoyu sevdiyseniz. Oyun genel olarak oynanılabilir bir oyun haline geldi ki amacım da zaten genel olarak oydu. Çok da bir beklentim yoktu ama 12 saatte performansımın üstünde bir oyun olduğunu söyleyebilirim ama gerçekten oynanabilirlik konusunda shop eklemek sanırım beni biraz daha motive etti. Çünkü oyun gerçekten kaliteli yapmaya çalıştığım bir oyun. Atmosferini eklediğim, oyun atmosferini hissedebileceğiniz şekilde yapmaya çalıştığım bir oyundu. Yani yalan yok, ben beğendim yani. Özellikle şu düzenleyici kısmında çimen eklediğiniz, beton eklediğiniz gerçekten de güzel bir bölümdü ve modelleme konusunda gerçekten hevesim varmış. Yani onu da öğrendim. Kodlama bana göre değil, yalan gibi olmasın. Hani benim alanım dil, İngilizce, İspanyolca, Rusça olabilir ve modelleme, görsel amaçlı ama dediğim gibi kodlamaya da öğrenmek istiyorum. Ama
ama nedense bana gerçekten aşırı zor geliyor. Eğer gerçekten tecrübesi olan arkadaşlar varsa yorumlara da bekliyorum. Onu gerçekten sohbet etmek isterim yani. Bu nasıl bir şey, hani nasıl yapabiliyorsun, tecrübelerinizi de aktarırsanız, gerçekten eğer bu videoyla karşılaştıysanız ve şu ana kadar izlediyseniz yazın. Lütfen yazın. Hani ben okurum yani. Okumak da isterim tecrübelerinizi. Ama bu videonun bu kadar kısa olmasını beklemiyordum. Bir yarım saat olur. Hani tüm videonun tamamının montajı bittikten sonra ve kırpmaları da tamamladıktan sonra, ama şu anki ses kaydı 23 dakika olmuş. Beklentimin çok altında. Hani mesela dosya boyutu Roblox'ta çektiğim 40 dakika. Ben cidden 40 dakika mı dedim ya. 40 GB. Sanırım 50 GB hatta. Şu anda bakıyorum. Gerçekten de 51,2 GB olmuş. Bu benim için bile gerçekten aşırı fazla. Hani 4K export yapan, 4K video renderlayan bir kişi için bile. Ama toplam 12 saatte, yani bunu haftaya yayarsak günde yaklaşık 1,5-2 saatini Roblox Studio'da ayırarak oyun yapabilir misin? Evet, yapabilirsin ama eğer öğrenirsen bu sürecin gerçekten çok daha hızlanacağını söyleyebiliriz. Benim açımdan başlangıç düzeyinde olduğum için kodlamada gerçekten zorlandım yani. Zorlandığım alanlar oldu. Hala çözemediğim alanlar bile oldu. Yapay zeka ile çözemediğim alanlar bile oldu. O yüzden şunu diyebilirim ki Roblox Studio'da oyun yapmak sanıldığı kadar kolay değil. Toolbox haricinde, ama gördüğüm kadarıyla Toolbox'tan oyun yapanlar ve tutanlar dediğim gibi çok fazla hileye maruz kalıyor. Hileyi direkt adamlar çözüyor ve bunu da Toolbox'tan yapan biri gerçekten de çözemiyor. Zaten bir videoda izlemiştim. 10.000 saatin üzerinde developer tecrübesi olan birinin artık gerçekten de nihai kodlama seviyesine ulaştığını ve exploitlerin her birinin teker silebileceğini anlatıyordu videoda. Ve dürüst olayım ki gerçekten aklımda bir oyun fikri var ama bunu kendim yapabilir miyim, yapamaz mıyım çok da emin olamıyorum. Belki de Discord sunucusu kurarım gelecekte ve o oyuna birlikte üzerinde çalışacağımız bir ekip kurarım. Yani hiç belli olmaz. Mesela 10.000-15.000 abone civarında. Çünkü oyun yapmak istiyorum. Aslında oyun çok basit bir oyun. Yani içinde hem Block Street tarzı mob kesebileceğiniz ve karakterlerinizi seviye atlatabileceğiniz, hem kendi tycoon'ınızı olan hem turnuva olan çok çeşitlilik sahibi bir oyun yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi o kadar developer tecrübem yok ve gerçekten de eğlencesini yapmak isteyen birileri olursa, yani oyun projeme destek olmayan kişiler olursa gönüllü bir şekilde, neden olmasın? Belki proje bir gün hayata geçebilir. Ama sanırım o günleri 10.000-15.000 abone civarı olduğum zaman görebileceğim. Yani 1,5-2 yıla benim tahminimce. Ve bu oyunda bugün oynayabilirsiniz. Herkese açmışımdır sanırım. Çünkü bu video editlemek ne kadar sürüyor belki haberiniz yoktur. Sanırım 2 ya da 3 gün sürecek. Yani cumartesi gün, yani bugün sizin izlediğiniz gün oyuna herkese açık şekilde açmış olacağım. Roblox Studio'da oyun yapılır mı? Yapılır. Zor mu? Zor. Öğrenilir mi? Gerçekten öğrenilebilir. Tecrübem bu kadardı. Kısa bir video oldu. Gerçekten benim açımdan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.